orta segmentte fiyatı yükselmeyen tek telefonu, yani bana da son zamanlarda çok sıklıkla sorulan Realme GT Master Edition'ı bu videoda inceleyeceğiz ve şu anki fiyatını hak ediyor mu? Rakiplerine göre hangi noktalarda önde, hangi noktalarda geride, hepsine birlikte bakacağız. Öncelikle fiyatlara bakarsak Realme GT Master Edition'da yurt dışında 8 GB RAM, 256 GB depolama ile şu an için 400 Euro bandında bulunabiliyor. Ülkemizde de 8700 TL bandlarında ve bu cihaz çıktığı zaman dolar kuru 13 TL seviyesindeydi. Şu anda ise 18,5'u geçmiş durumdayız ve aradaki kur farkı %40'lara dayandı. O zaman da hemen hemen benzer fiyatlara bulunabiliyordu. Fakat o dönemde hiçbir şekilde önerdiğim bir cihaz değildi. Bunun en büyük sebebi de o dönemki fiyatlarını hak etmiyor olması. 5-6 ay önceki 8000 TL'ye gerçekten amiral gemisine yakın, hatta geçtiğimiz senelerin amiral gemisi cihazlarını bu fiyatlarda bulabiliyorduk. Ancak şu anda Realme GT Master'ın fiyatlarında 8000 TL civarlarında orta sınıf diyebileceğim cihazlar bile artık bu fiyat bantlarında pek fazla bulunmuyor. Şu anda ise Realme GT Master çıktığı dönemden kesinlikle daha mantıklı bir konumda. Yine de bazı önemli noktalarda eksikleri bulunuyor. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz hiç uzatmadan Realme GT Master'ın en etkili olduğu alanlardan biriyle, yani tasarımıyla incelemeye başlayalım. Realme GT Master kutudan rengiyle uyumlu bir şekilde oldukça kaliteli bir kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörüyle çıkıyor. Telefona dışarıdan baktığımızda arka taraftaki vegan deri malzeme, tasarımcının imzası ve kamera modülü genel yapısıyla çok şık bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Elde tutuş hissiyatı da orta segment bir cihaza göre gayet iyi. 8 mm kalınlık ve 180 gramlık ağırlığıyla da kendi segmentindeki cihazlardan net bir şekilde ayrışıyor. Tek elle kullanıma da uygun bir telefon diyebilirim. Bu cihazın en güzel tasarımı da kesinlikle Nardo Gri versiyonu olan bu versiyonu. Ek olarak GT Master'da 3,5 mm kulaklık jackının olduğunu da söyleyelim. Ekran konusunda da tasarımda olduğu kadar başarılı. 6.43 inç Super AMOLED ve 120 Hz yenilemenin yanında 409 ppi piksel yoğunluğuyla Full HD Plus çözünürlüğüyle telefonda bir şeyler izlediğimiz zaman günlük standart kullanımda da hem akıcı hem de kaliteli bir görsel deneyim sunuyor. Özellikle siyah ve beyaz renklerde gerçeğe çok yakın renkleri görebiliyoruz. Kamerada GT Master'ın sol tarafına konumlandırılmış. Ekran kasa oranı olarak da üst seviyede bir telefon. Her türlü kullanım için ekran yönünde sizi kesinlikle memnun edecektir. DCI-P3 renk uzayının %100'ünün kapsaması da renk tonları açısından çok net bir şekilde ayırt edebilmemizi sağlıyor. 1000 nit maksimum parlaklıkla da dışarıda ve kapalı ortamlarda hiçbir problem yaşatmayacaktır. Ekran tarafında da tasarım tarafında da bir o kadar başarılı. Yonga setine baktığımız zaman Snapdragon 778G gibi popüler ve oldukça güçlü bir işlemciyi görüyoruz. 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Arayüz deneyimi, uygulama açılış performanslarının tatmin edici olmasının yanı sıra oyunlarda da güzel bir deneyim alabiliyoruz. PUBG'de yüksek grafiklerde 60 FPS oynatabilirken oyun içi FPS drop'u uzun süreli oynadığımızda performans kaybı da yaşamıyoruz. Baktığımız zaman PUBG'de gerçekten bir oyuncunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok güzel bir performans veriyor. Asphalt 9, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da en yüksek ayarlarda kaliteli üst düzey bir telefon gibi, bir amiral gemisi gibi bir deneyim yaşatıyor. Oyun odaklı kullanım için bu telefonu almayı düşünüyorsanız Realme GT Master bu fiyat bantlarında mantıklı çözümlerden diyebilirim. Donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemini görürken 64 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameraları görüyoruz. Kamera konusunda bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Ana kamera performansı gördüğünüz gibi özellikle aydınlık ortamlarda başarılı bir deneyim sunuyor. Hafif loş ışıkta gece çekimlerinde biraz daha zayıf olsa da genel olarak ana kamera yeterli düzeyde. Yardımcı kameraların ana kameraya oranla zayıf kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video tarafında da 4K 30 FPS'te ACE destekli çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri ciddi anlamda engelleyebiliyor. Video konusunda gerçekten beni şaşırtan bir cihaz oldu. Ön tarafta 32 megapiksel Full HD 30 fps videolar çekebilen bir kameramız da var. Hem fotoğraf hem video performansı olarak değerlendirdiğimde fiyatının en iddialı modellerinden diyebilirim. Yardımcı kameralarda geri kalsa da ana kameranın video kalitesi, fotoğraf kalitesi benim beğenimi kazandı. Batarya olarak da 4300 mAh'lik rakiplerine göre biraz geride kalan bir bataryayı görebiliyoruz. Ancak 65 Watt hızlı şarj desteğiyle 35 dakikada tam olarak şarj olabiliyor.
geliyor. Batarya performansı ne beklediğinize bağlı olarak değişir. Fakat benim bir günümü rahat bir şekilde çıkartabildiğini de söyleyebilirim. Oyun odaklıysanız tabii ki bu batarya size yetmeyecektir. Ortalama bir kullanıcı için de bir günü tamamlayacak bir performansı sahip. Android 11 ve Realme UI arayüzü ile geliyor. Arayüz gayet akıcı ve sade, kullanım rahatlığı açısından da en beğendiğim arayüzlerden diyebilirim. Realme arayüz konusunda gerçekten başarılı. Snapdragon 778G ile de tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G desteklerini görürken suya ve toza karşı maalesef herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Hoparlör tarafında da mono bir hoparlör sistemini görüyoruz. Açıkçası genel sunduklarıyla dengeli bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Şimdi değerlendirme bölümünde tüm artı ve eksilerden bahsedelim. Dostlar, Realme GT Master'ı bir değerlendirirsek deneyim açısından ekran, malzeme kalitesi ve performansıyla fiyatının kesinlikle en iyilerinden biri. Burada özellikle kamera performansı ve işlemci performansıyla bu fiyat bandındaki en iddialı cihaz diyebilirim. Bunların haricinde tasarım açısından da gerçekten oldukça özgün bir yapıyla geliyor. Baktığımız zaman tasarımsal açıdan kendi fiyat bandından bağımsız bir şekilde de gerçekten güzel bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Özellikle arka kapaktaki deri yapı elinize aldığınız zaman kullanırken çok güzel bir hissiyat uyandırıyor. Burada vegan bir derinin kullanıldığını söyleyeyim. Kamera tarafında da en büyük rakibi Galaxy A52s diyebiliriz. A52s ile ana kamera performansında Realme GT Master'ı karşılaştırdığımızda bir adım öne geçtiğini söyleyebilirim. Realme GT Master'da ana kamera ile çektiğimiz fotoğraflar ve videolar daha başarılı bir şekilde önümüze çıkıyor. Özellikle video konusunda Realme GT Master'da o iyisin olmamasına rağmen A52s'ten daha başarılı bulduğumu da belirteyim. Super Steady modu açtığınız zaman da Full HD 30 FPS videolarda güzel işler ortaya çıkartıyor. Ama ultra geniş ve makro kamera konusunda A52s'in daha üstün olduğunu da söylemem gerekiyor. Batarya açısından da Realme GT Master eğer telefonu gün içinde çok yoğun bir şekilde kullanıyorsanız veya oyun oynamayı seviyorsanız veya telefonu sürekli olarak 120 Hz'de kullanmak istiyorsanız Realme GT Master'ın bir günü çıkarmakta bayağı zorlanacağını söyleyebilirim. 120 Hz'de ve telefonu zorladığınız zaman 5-6 saat civarı ekran sürelerini görebilirsiniz. Ama günlük kullanımda 60 Hz alarak standart bir kullanım yaptığınızda ortalama 7-8 saat arası ekran sürelerini görebiliyoruz. Bu da bir günü rahatlıkla çıkartabileceğimiz anlamına geliyor. Yani senaryodan senaryo batarya performansı değişiyor. Burada 4500 mAh'lik batarya kullanılsa çok daha iyi olabilirdi. Fakat 65 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olması da bu cihazın önemli avantajlarından. Batarya açısından da hızlı şarj desteğiyle beraber bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten bataryayı gün içerisinde çok hızlı bir şekilde yaklaşık 40 dakika civarında tam olarak şarj edebiliyoruz. Yani GT Master'ın hızlı şarj desteği bu batarya problemini tamamıyla ortadan kaldırıyor. Bu cihazın en önemli eksisi hoparlör performansı. Burada mono yani tek bir hoparlörü görüyoruz. Ses kalitesi idare edecek düzeyde. Ses yüksekliği de nispeten yeterli. Fakat mono yani tek bir hoparlör kullanıldığından dolayı GT Master'ın hoparlörlerinde ses dengesi açısından ve biraz daha üst seviye bir ses deneyimini hiçbir şekilde alamıyoruz. Burada baktığımız zaman rakiplerinde Galaxy A33'te de Galaxy A52s'te de stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Hoparlör performansı açısından ciddi bir şekilde rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bunun haricinde suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmaması üzücü detaylardan diyebilirim. Güncelleme desteğinin de yalnızca 2 yıl olmasıyla beraber de Android 13'ü aldıktan sonra artık bir güncelleme almayacak. Açıkçası bana soracak olursanız özellikle orta segment cihazlarda Android tarafında güncellemelerin çok fazla bir yarar getirdiğini söyleyemeyeceğim. Özellikle Snapdragon 700 serisi işlemcilerde cihazın performansına çok bir olumlu etki yapmıyor. GT Master'daki Snapdragon 778G Yonga seti de bildiğiniz gibi orta üst seviyenin en popüler işlemcisi. Bu işlemciyle beraber günlük kullanımda da uygulamaları kullanırken yüksek grafikli oyunlar oynadığımız zaman da bize hiçbir problem yaşatmıyor ve 3 sene boyunca kayıpsız bir şekilde aynı performansla kullanılabilecek bir cihazdan bahsediyoruz. Ayrıca ekran kalitesi, renk başarımı olarak da Realme GT Master'ın ekranı A52s'ten bir adım önde. Şu anki fiyatları göz önünde bulundurduğumda A52s ile Realme GT Master arasında 1000 TL'lik bir fark söz konusu. Realme GT Master tasarımı, arayüzünün kullanım
kullanım kolaylığı ve kamera performansıyla, ekran kalitesiyle A50S'ten öne çıkan bir cihaz. Ama Realme GT'nin A50S'e göre de hoparlör, suya ve toza karşı dayanıklılık gibi belli başlı önemli eksileri de bulunuyor. Peki sizler Realme GT Master hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GT Master mı yoksa A50S mi alınır? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, yeni videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.